Selamlar herkese. Halil Çin'de kanalına hoş geldiniz. Şu anda saat 11. Chengdu Batı tren istasyonuna geldim. Nereye gidiyorum derseniz sizi İpek Yolu'nun en önemli merkezi şehirlerinden birisine götürüyorum. Ve sizlerle birlikte Gansu eyaletinin başkenti olan Lanzhou'yu birlikte keşfedeceğiz. Saat 11.30'da yataklı trenim var. Hem sizlere Çin'deki gece yolculuğunun nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Hem de bu harika deneyimi, bu harika tren deneyimini siz değerli seyircilere göstermek istiyorum. Şimdi buradaki marketten kendime su almak istiyorum. Bakın süt var burada. Plastik paketin içerisine koyulmuş ve satılan sütler. Ni hao. 收款成功5元。 5 yuan suyumuzu aldık. Ni hao. Teşekkür. 你好，水。 没开封过吧？ 啊？嗯。好，谢谢。 这就是开了水的时候，哎，就包里面有4个瓶子，这个很小瓶子。 Saat 23.22'de evet benim trenim. Şu an saat kaç? 22 dakika var. Aha. 11.22的。 12 numaralı vagona doğru ilerlemekteyim şu an. 12 numaralı vagon. Şimdi ben de birazdan vagonuma geçeceğim. 对， 好，上车吧。 谢谢。 注意脚下安全啊！ 好，谢谢。Burası benim yatağım. Altı seçmiştim ama bana üstü vermişler. Şimdiden küçük bir aksilik. Normalde ben biletimi satın aldığımda alt ranza için almıştım ama fark etmedim. Ne yazık ki bana orta ranzaya düşürmüşler. Kötü oldu. Bu kısımlar görmüş olduğunuz gibi lavabolar, eski tip lavabolar, eski tip trenlerde lavabolar bu şekilde metalden, sacdan yapılmış. Onun dışında burada bir çöp kovası var. Tuvalet. Burası tuvalet. Girmeyelim. Temizli değil. Bırakmışlar. Ama temizlememişler. Ayrıca burada vagonun bu ara kısmında sigara içebiliyorsunuz. Şimdi birazdan yolculuğumuza başlayacağız. Burada hazırlık yapılıyor şu an. Siz de hazırsanız tam 2 dakika sonra yolculuğumuza başlıyoruz arkadaşlar. Normalde de bu ranzalar böyle. Tam olarak oturamıyorsunuz. Alt ranzalar tabii ki üst ve orta ranzaya göre çok daha iyi. Daha pahalıydı. Daha pahalısını ödemiştim ama ne yazık ki kısmet burasıymış.
Ben birazcık dinleniyorum arkadaşlar. Videodan lütfen ayrılmayın. Yarın görüşmek üzere. Günaydın. Henüz saat 7. Işıkları yaktıkları için uyandım zaten. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Merhabalar. Birkaç saat uyumayı başardım arkadaşlar. Ama şu an fena değilim aslında. Yolculuğumuza devam ediyoruz ve Lanzhou şehrine 6 saat kadar falan kaldı. Bu saatten sonrasını birazcık trenin içinde oyalanarak, trenin içinde gezerek geçirmeye çalışacağım. Şimdi sabah kahvaltısı yapmak için kantine geldim. Buradan kendime küçük yiyecek bir şeyler almak istiyorum. Sanırım noodle yiyeceğim. Bu noodle'dan satın alıyorum şimdi. Suyum var. Bir de kahve alırsam mükemmel. 你好，在这边有没有咖啡？没有，没有咖啡，可以吧？这个6元，好，这里。 Sadece 6 yuan ödeyerek noodle'ımızı sipariş ettik. Saatten uzun bir yolculuktan sonra Lanzhou şehrine ulaşmayı başardık. Şimdi birazdan trenimizden iniş yapacağız. Gerçekten ilginç bir deneyimdi. Özellikle trende çalışan kişiler, görevliler benimle çok ilgilendiler. Kahvaltımı yaptıktan sonra bu arada tekrardan uyudum ve gerçekten çok güzel bir şekilde uykumu almayı başardım. Şimdi trenden iniş vakti. Lanzhou şehri, Lanzhou şehri, Çin'in Gansu eyaletinin başkenti. Dünyanın 8. Çin'in ise en büyük ikinci nehri olan Sarı Nehri'nin yanı başına kurulmuş çok güzel, kadim bir şehir. İpek yolunun güzergahlarından birisi. Ve hayatımda ilk defa bu bölgeye, bu eyalete seyahat ediyorum. Gerçekten benim için de çok heyecan verici. Lanzhou şehri yoğunluklu olarak Çin'in Müslüman halklarından olan Huilerin bulundukları, yaşadıkları en büyük şehirlerden birisi. Nüfusun büyük bir kısmının Müslüman olduğunu söyleyebilirim. Ve burada bir heykel var, bir at heykeli. Burada bulunan çok önemli, buranın sembolik heykellerinden birisi. Sanırım buradaki Lanzhou Müzesi'nde sergilenen bu değerli arkeolojik kazılardan ortaya çıkan bu at heykeli. Metroyu buldum. Şimdi metro istasyonuna giriş yapıyorum. Dün bazı hosteller bulmuştum. Bu hostellerden birkaçı beni kabul etmedi. Arkadaşlar bazı hostellerin ya da otellerin kabul etmemesinin nedeni sizden nefret ettikleri ya da sizi istemedikleri ya da Türk olmanız değil. Yabancılar gelince bunu mutlaka bildirmeniz gerekiyor. Adres beyanı gibi düşünün. Bazıları bunu yapmak istemiyor ya da bunu yapmayı bilmiyorlar. Bu yüzden yabancı kabul etmiyorlar. Ama Çin genelinde bütün gittiğiniz her yerde otellerin sizi kabul etmesi gerekiyor. Yani tembellik yapıyor bazı oteller. Burası benim Alipay'im. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Alipay'im. Buradan seyahat kısmına geliyoruz. Bunu seçelim. Lanzhou toplu ulaşım kartı alalım. Metro kartı alalım. Tamamen ücretsiz bir işlem zaten. Şifreyi girdik. Kullanmaya başla diyoruz.
Ve şu anda Lanzhou metro kartım elimde. Burada da bunu. Bu şekilde QR kodunu okutunca otomatikmen banka hesabımdan ya da Alipay hesabımdan metro ücretini çekiyor. Ama hemen çekmiyor. İlk giriş yaptığımız zaman QR okutuyoruz. Bir de çıkış yaptığımız zaman okutuyoruz. Örneğin kaç durak gittim? 5 durak gittim. 5 duraklık ücret ödüyoruz. Örneğin 10 durak gittim. 10 duraklık ücret ödüyoruz. Burası Lanzhou tren istasyonu. Bakın burada harita uygulamasında nereye gitmem gerektiği gösteriyor. Not only the exit door. Please do not crowd when getting off. Mind the gap between the train and the platform. Tekrardan QR kodunu açıp okutunca bu şekilde çıkış yapabiliyorsunuz. Evet, bu cadde üzerinde ilerleyeceğiz. Ve hostelim 400 metre ileride. Aslında burası yani genel olarak diğer Çin şehirlerinden pek farkı yok. Ama şöyle bir detay var. Aşırı derecede yemek kokuyor böyle. Her yerden çok güzel yemek kokuları geliyor burnuma. Kendime acilen bir Lanzhou restoranına atmak istiyorum. Bir helal yemek istiyorum şöyle. Peki Hui halkı kimdir? Hui halkı orijinal Çinlilerdir arkadaşlar. Burada İslamiyet'i kabul etmiş orijinal Çinlilerdir. Han Çinlilerinden farklı olarak Müslümandırlar. Ve birçoğu zamanında Batı'dan, Arap Yarımadası'ndan İslamiyet'i yaymaya gelen kişilerce, ticaret yapmaya gelen kişilerce, özellikle İpek yolunun da burada çok büyük etkisi olmuştur. Buraya gelen çok fazla Müslüman olmuştur ve burada yaşayan yerlilerle evlenmişler, aile kurmuşlar ya da İslamiyet'e davet etmişler ya da onlar İslamiyet'i kabul etmiş. Bu şekilde Müslüman olmuşlar. Şimdi iletişime geçtiğim kişiyle konuştum ve sanıyorum ki hostelimiz burada bir yerde. Çok garip bir yerdeyiz. Bakın. Eski bir bina. Bizim kalacağımız hostel bulduk. Gördüğünüz gibi hostel böyle. Biraz düşündüğümden farklı. Ama günlük 25 yuan değerinde burası. Burada 2 kişilik bir oda var. Yani bir ranza var. Burada 6 kişilik var diğer odada. Bu kadar, çok küçük bir hostelmiş. Arkadaşlar hosteli değiştiriyorum. Az önce gittiğim hostel berbattı. Aynı katta, aynı binada farklı bir hostele geldim. Daha iyi, daha temiz, daha sessiz. O yüzden buraya karar verdim. Üst katta yaşayacağım. 2 gün sadece. Şimdi hostelime giriş yaptım. Az önce ilk gittiğim hostel gerçekten çok kötüydü ve ne yazık ki değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi ise hostelden ayrıldım arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Lanzhou'da Sarı Nehri inşa edilen ilk köprü olan Zhongshan Köprüsü'nü ziyarete gidiyoruz. Şimdi çok güzel bir caddeye geldik. Arkamda caddeyi görebilirsiniz. Bu caddeden direkt olarak Sarı Nehre doğru ilerlemekteyiz. Sarı Nehir'de bizi karşılayan ilk durağımız var. Nereye gidiyoruz? Zhongshan Köprüsü'ne gidiyoruz. Zhongshan Köprüsü, Çin Hanedanlığı döneminde inşa edilen ilk modern köprülerden birisi. 1919 yılında Çin döneminde inşa edilmiş ve Alman mühendislerin yardımıyla inşa edilmiş modern metal bir köprü. Buranın Lanzhou şehrinin sembolü olmuş durumda.
Bakın burada görmekte olduklarınız hepsi koyun eti. Sonunda Lanzhou şehrine geldim. Şansıma bugün hava gerçekten çok güzel, güneşli. Hafif bir soğuk var ama hava gerçekten çok güzel. Özellikle güneşi tekrardan görmek beni çok iyi hissettirdi. Karnım aç ama önce köprüye gidip dolaşıp sonra yemek istiyorum. Ama burada çok güzel restoranlar var. Çok kararsızım. Önce gezelim sonra yiyelim arkadaşlar. Önce iş, sonra yemek. Değerli izleyiciler, şu anda Sarı Nehir'in yanı başındayım. Sarı Nehir Çin'in en önemli nehirlerinden birisi. En büyük, Çin'den büyük ikinci nehri. Dünyanın ise en büyük 8. nehri olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam. Ve burası Çin kültürünün, Çin tarihinin, Çin sosyal yaşantısının en önemli konumlarından birisi. Zhongshan Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Sarı Nehir neden bu kadar önemli? Sarı Nehir yaklaşık 5800 kilometre boyunca uzanan Bohai denizine kadar ilerleyen ve Bohai'de dökülen bir nehir. Bu nehir Çin kaynaklarında Çin'in hüznü olarak da geçer. Sık sık taşkınlıklarıyla, sık sık insan ölümleriyle, nehir yatağının sürekli değişmesiyle zamanda çok fazla Çinli Sarı Nehir yüzünden hayatını kaybetmiş. Böyle de bir ünü var. Buradaki inşa edilen ilk köprü bu köprü Zhongshan Köprüsü. Şimdi Zhongshan Köprüsü'nden geçeceğiz ve Zhongshan Köprüsü'nün karşısında bulunan Baishan Dağı'na gideceğiz. Açıkçası drone uçurmayı planlıyordum ama biraz emin olamadım. Ve karşımızda Lanzhou şehrinin sembolü olan Zhongshan Köprüsü. Çok kalabalık. Gerçekten çok kalabalık bir insan grubu var. Köprü fazla modern tasarıma sahip ve üzerinde ise görmüş olduğunuz kırmızı balonlara benzeyen ögeler aslında Çin fenerleri. Çin kültüründeki en önemli ögelerden birisi bu fenerler. Arkamda Sarı Nehri görebilirsiniz. İşte burası Çin'in o ünlü Sarı Nehri. Çin'in hüznü ismini verdikleri Sarı Nehir burası. Sizlere böyle gösterebileceğimi düşünüyorum. Burada bir robot var. Sanırım düşmüş. Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da karşılayan robotun birebir aynısı olduğunu düşünüyorum. Şu an kaldırmaya çalışıyorlar. Bütün herkes bu ana tanıklık ediyor. Neden bu kadar meraklılar bilmiyorum ama. Bir yoğurt var burada. Beyaz yak yoğurduymuş. Ve bunu burada mutlaka denemem gerektiğini söylediler. Gelmişken deneyelim. Ni hao. 酸奶多少呀？10块. Bunlardan alacağım bakalım. Bunu denemek istiyorum. 一个. Yoğurdumu aldım. Gerçekten tadını çok merak ediyorum. Ama aynı zamanda burada bir dükkan bulup karnımı doyurmak istiyorum. Ni hao, 他们是猪肉吗？这个是鸡肉淀粉，鸡肉的话多少3块。 ？3块，那一个鸡肉吧。还有土豆，可以一份土豆。好的，谢谢。Yiyeceklerimizi aldık şimdi. Müsait bir yer bulmam lazım ki aldıklarımı yiyebileyim. Sarı Nehir'in kenarında karnımızı doyurmaya çalışacağız. Aslında nehir kenarında da oturulabilirdi ama şurada bir yere çömelebilirim. Neyimiz var? Bir tane tavuk sosisimiz var.
bir beyaz yak yoğurdumuz var ve patatesimiz var. Bence harika. Buna şükür. Burada birazcık dinlenme vakti. Bizim yoğurtlarımıza benziyor mu çok merak ediyorum. İnanılmaz lezzetli bir yiyecek. Gerçekten inanılmaz. Sadece yoğurt olduğu için söylemiyorum. Burada yediğim en iyi yoğurtlardan birisi. İçinde yoğurt bulmak gerçekten çok kolay değil. Tavuk sosisimiz de gayet lezzetli. Çünkü bunları Chengdu'da normalde domuz etinden yapıyorlardı ve benim bu yüzden hiç yeme şansım olmamıştı. Çok lezzetli. Bütün bu hepsi, bu görmüş olduğunuz bu ikisi 15 yuan. Yoğurt 10 yuan. Toplamda 25 yuan'e karnımı doyuruyorum. Ama yoğurt gerçekten bambaşka, çok güzel. Karnımı doyurdum. Şimdi Baitaşan, yani Baita Dağı'na doğru ilerliyorum. Bakın yukarıda görmüş olduğunuz bu kule Baita, yani beyaz kule anlamına geliyor. Şimdi oraya doğru yola çıkıyoruz. Sanırım tırmanmamız gerekecek. Bakalım nasıl olacak. Burası Baita Dağı'nın bulunmuş olduğu harita. Burada kule var. Baita Kulesi ve tapınağı. Şimdi biz de giriş kapısına doğru ilerliyoruz. Burada çok ilginç bir yapı var. Burası genellikle tapınak merkezlerinde yer alan giriş kapıları gibi düşünebilirsiniz. Ancak çok kısa, boyu çok kısa. Bakın, diğerleri kadar büyük ve diğerleri kadar uzun değil. Ahşaptan yapılmış. Daha sonrasında alt kısımlar restore edilmiş ama üst kısımları hala orijinalliğini korumakta. Ve işte karşınızda Lanzhou şehrinin panoramik görüntüsü. Burada çok güzel bir tapınağa geldik. Dağın yamacında bunun gibi çok fazla tapınak olsa da buranın giriş kısmı gerçekten çok hoştu. Burası bir Budist tapınağıydı. Gayet hoş bir mimarisi vardı. Bakın. Halen çok güzel görünse de çok eski. Gerçekten çok eski. Şu anda çok güzel bir yapıya geldik. Değerli seyirciler. Baita Shan Dağı'nda, Baita Dağı'ndaki Beyaz Pagoda Tepesi'ne geldik. Bu görmüş olduğunuz pagoda Lanzhou şehrinin sembol pagodalarından birisi. Yuan Hanedanlığı döneminde inşa edilen çok güzel, büyük bir pagoda. Karakteristik bir yapısı var gerçekten.
Tibet Budizmine ait sembollerin bulunduğu, barışı ve güvenliği simgeleyen bir pagoda bu görmüş olduğunuz pagoda. Ve İpek yolundan geçen kervanlar için, Sarı Nehir'den geçen tüccarlar için koruyucu bir sembol niteliğinde anlamlandırılmış bu pagoda. Budizm kültüründe pagodaların önemi çok fazla zaten. Bunu gittiğimiz birçok yerde de görmüşsünüzdür. Bu ise keşfettiğim en yeni pagodalardan birisi. Arkamda ise bir tablet yer almakta. İşte karşınızda Baita yani Beyaz Kule. Burada ise yer alan bir çan var. Görmekte olduğunuz bu çan İmparator Kangxi dönemine ait bir çan. 1700'lere ilişkilendirilen çok eski bronz bir çan görmekte olduğunuz hemen Beyaz Kule'nin yanı başında yer alan bir çan. Burada ise bir tablet yer almakta. Üzerinde kullanılan Çince, antik Çince, sembollerin günümüz Çincesiyle alakalı olmadığını anlayabilirsiniz. Sormalıyım ne kadar. Çok eğlenceli duruyor. Kişi başı fiyat 45 yuan. Ama çok fazla insan var. O yüzden beklemek istemiyorum. Çünkü sanırım tek tek ilerliyor. Şimdi tekrardan dönüş yolundayız. Aşağı doğru ilerliyoruz. Nereye gidiyoruz? Buradaki en önemli camilerden, büyük camilerden birisine gidiyoruz. Cami ilk görüşte çok dikkatimi çekti. Çünkü genellikle Çin'deki camiler, Hui camileri Çin Taoist mimarisinde inşa ediliyorlar. Ama bu camide birazcık da olsa kubbe detayları, kıvrımlar, mimari detaylar fazlasıyla Orta Doğu mimarisine benziyordu. O yüzden gidip görmek istiyorum. Videodan ayrılmayın. Camide görüşmek üzere. Gideceğimiz yer biraz uzak olduğu için bu bisikletleri kiralayacağım. Bu bisikletleri nasıl kiralayabiliyoruz? Görmüş olduğunuz gibi Meituan uygulamasından buraya tıklayarak bisikletimizi kiralıyoruz. Paylaşımlı bisikletleri ve bu vesileyle paylaşımlı bisikletleri çok basit bir şekilde kullanabiliyoruz. Çin'in her yerinde sokaklarda, caddelerde bulabileceğiniz bisikletler, hatta scooterlar bile var. Let's go. Şu anda Langzhou Xiguan Camisi'ndeyiz. Burası şehrin tam merkezinde yer alan devasa büyüklükte bir cami. Burayı size şöyle anlatabilirim. Büyük bir cadde düşünün ve caddenin ortasındaki kaldırımlarda inşa edilmiş bulunan büyük bir cami. Trafik bu taraftan sola doğru akıyor, bu taraftan sağa doğru akıyor. Büyük bir yolu tam olarak ortadan ikiye bölmüş durumda. Haydi gelin içerisini birlikte keşfedelim. Çok güzel, çok yeni bir cami. Caminin aslında kubbesi çok güzel görünüyor ama buradan bakınca pek belli olmuyor. Şu an ezan okunuyor. Namaz vaktine denk gelmişiz. Abdest almadım. Keşke abdest alıp gelseydim. Bakın imam burada içeride ezan okumakta. Camimiz burası. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah ibadet edenlerin duasını kabul etsin. Camimiz bu şekildeydi. İşte burası
Lanzhou Qi Guan Cami. Böyle bir hediyelik eşyacıya geldim. Burada inanılmaz ürünler var. Vladimir Lenin bile burada portresi yer almakta. Genellikle Budizmle alakalı figürlerin resimleri, heykelleri. Buralarda eski paralar, incik boncuklar, yine burada bilezikler ve bileklikler. Bunlar da yine Budizmle alakalı. Böyle inanılmaz ilginç bir yerdeyiz. Burada bazı ürünler var. Bunların hepsi eski, sanırım eski ürünler bunlar. O kadar farklı detaylı ürünler var ki bakın burada fıstığın böyle metalden süsünü yapmışlar. Hadi şişe. Çok güzel. Bakın heykeller. Aslında benim dikkatimi bunlar çekmişti ama çok pahalılar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda gece pazarı tamamıyla açılmış durumda. Sizlere gece pazarını ve buradaki canlı gece hayatını göstermek istiyorum. İşte Çin tarzı gece pazarı bu şekilde. Gördükleriniz kalamar ve kalamarların 10 adedi 15 yuan'e satışa sunuluyor. Ama ben kuzu eti istiyorum. Ve kuzu eti istiyorum. Teyzemiz çok güzel şeyler yapıyor. Ni hao. Tıpkı bizdeki tandır sistemi gibi. Satıcılara dikkat ederseniz eğer genellikle başörtüsü takıyorlar ya da başlarını kapatıyorlar. Çünkü Lanzhou nüfusunun çoğunluğu Hui halkından oluşuyor ve Hui halkının çoğunluğu ise Müslüman Çinliler oluyor. Çok fazla seçenek var ve gerçekten çok kararsız kaldım. Ne yemem gerektiğini hiç bilmiyorum. Burada kokmuş tofu var. Buradan kaçalım. Burada kalamar. Sürekli kalamar var. Aslında denizden ve okyanustan çok uzak bir yerdeyiz. Orta Asya'ya çok daha yakınız ama çok fazla su ürünü satılıyor. Burada kuzunun içini, derisini bu şekilde görmekte olduğunuz gibi çıkarmışlar. Tıpkı bizdeki sakatat yemek gibi düşünebilirsiniz. Burada kuzunun sakatatları tüketiliyor. Bakın dilini kesmişler, midesi. Onun dışında hemen şaşırma. 肚包肉， Moro. 这羊肚包里面包括羊腿肉。 Bu da mideden yapılmış olan dolmalar. Neyse. İşte Lanzhou şehrinde insanlar karınlarını bu şekilde doyuruyorlar. Akşamları gece pazarlarını ziyaret ederek burada gece pazarlarında satılan birbirinden farklı onlarca, yüzlerce çeşit ürünü tüketerek keyfini çıkarıyorlar. İşte burası. Ni hao. 要牛肉吗？羊肉的。羊肉，他们哪些是羊肉，哪些是牛肉？小串这是羊肉，这个是大串的羊肉。啊，他们多少钱？他们多少钱？这个10块，这个是一串1块5。 Burada fiyat bilgisi var. 20 adet şiş 30 yuan'e denk geliyor.
Bir de yoğurt almak istiyorum. Burada da kendimize yoğurt alalım. 一个5块吗？对，你要哪一种？这个是青海的，这个是兰州的。 Bu Lanzhou'ya özgü olan yoğurtmuş. Bu ise Çinhai eyaletine özgü olan. Çinhai eyaletine özgü olan yoğurdun 3 tanesi 10 yuan. Lanzhou'nunki tanesi 5 yuan. Ödememizi gerçekleştiriyoruz. 手团收款谢谢. Bu yoğurt gerçekten efsane. Siparişimiz geldi arkadaşlar. Burada tam 20 adet şiş var. Bunların hepsi koyun eti. Burada ise Lanzhou'ya özgü yoğurdumuz var. Burası 30 yuan, burası 5 yuan. Toplam 35 yuan'a akşam yemeğim gelmiş oldu. Burada yoğurdumuz var. Yoğurdumuzun kıvamı çok güzel. Üzerindeki kaymağı görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Yoğurdumuzun yanına da bugün çok acıktığım için kendime dayanamadım. 20 tane kuzu şiş aldım. Ben yemeğime dönüyorum. Birazdan tekrardan karşınızda olacağım. Videodan ayrılmayın. Çok şükür karnımızı da doyurduk. Hava çok soğudu. Gerçekten çok soğudu. Gece pazarından çıktım. Şimdi kendime gece atıştırmalık bir şeyler almak istiyorum. Bu olur. Yeterli. Bu yeterli olacaktır. Çünkü dışarısı gerçekten çok soğuk. 你好，它是冰淇淋吗？对。在冬天吃冰淇淋吗？外面这么冷。偶尔吃一个，里面还可以。 Burada hava buz gibi ama 收款5元。 içeride dondurma yiyor. Ben dedim dondurma yenir mi bu mevsimde? Ah,谢谢. Çok ilginç. Affedersiniz benim kıçım donuyor ama ben burada donuyorum ama orada içeride dükkan sahibi dondurma yiyor. Gerçekten çok ilginç. İyi cesaret. İyi hastalanmıyorlar bunlar. İşte burası da benim kaldığım hostelim. Hostelim 21. katta arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lanzhou sokaklarında doyasıya eğlenmeye çalıştık. Sizlere Lanzhou sokaklarını, buradaki sokak lezzetlerini, buradaki yaşantıyı ve birkaç önemli noktayı göstermeye çalıştım. Benim için çok uzun ve yoğun bir gündü. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım videom faydalı olmuştur. Buradan Türkiye'ye bolca selam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.